الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا. Çok defa imtihana tabi tutulacaksınız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir nur, bir hidayetle gelmiştir. Allah o sadık, masduk olan peygamberin arkasında bizleri de sadık ve masduk olarak haşr ve neşr eylesin. Hatıralara hürmet etmek, bu imandandır diyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Maddi manevi muvaffak olma bir kısım mahrumiyetlere katlanmaya bağlıdır. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri o Nebiler Nebisini tanımaya bizi muvaffak kılsın. Sen şahit ol Allah'ım, ben peygamberlik vazifesini yaptım diyordu. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى الأنام نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. Muhterem Müslümanlar, insan olarak dünya ve ahirette bize faydalı olan şeyleri, insaniyetimizin muktezası, beşeriyetimizin muktezası seçme durumunda bulunan kimseler olarak bize hayır getirecek, fayda getirecek, bereket getirecek yolu, doğru yolu seçme mecburiyetindeyiz. Bu doğru yol biz dünyaya gelmeden evvel başlamış, ahirete, ahiretten cennete ve Cenab-ı Hakk'ın cemalini görmeye kadar devam eden bir yoldur. Bu yol dünyada başlamadığı gibi dünyada da bitmemektedir. Onun içindir ki insan yolunu tayin ederken çok hassas ve çok titiz davranmalıdır. Burada işlerimiz iyi gider, düzenimiz yerinde olur. Belki zaim gibi başımızın üzerinde çakan saadet şimşekleri bizi muhakkaten mesut eder. Yalancı lambalar muhakkaten yüzümüze güler. Ama vefatımızda ötesinde artık bir yol yoksa, yol çıkmaza giriyorsa, bu saadetin, bu huzurun, bu refahın bize saadet getirmesi, refah getirmesi şöyle dursun, üzüntümüze üzüntü katacak, sıkıntımıza sıkıntı ilave edecek. Çünkü nimetin sahil olması başlı başına bir bela, bir musibettir. Tattığımız hangi nimet vardır ki şu anda kaybetmiş olmanın ıstırabını çekmiyoruz?
İstifade ettiğimiz hangi lezzet vardır ki zahir olduktan sonra yerinde 1000 elem bırakmış olmasın? Elemsiz bir lezzet alma, zevalsiz bir zevk edinme, tam ve zahir olmaz bir refah elde etme, yolunu mükemmel tayin etmeye bağlıdır. Bu yolda Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. O bu yoldan inhiraf ettirici her şeyi söylemiş. Gayb bin nazarıyla görmüş, heva ve hevesine konuşmaz diye Kur'an-ı Kerim'in tavsif ettiği o insan, vahye müstenif, kendisine vahyedilen şeyleri söylemiş. Doğruyu söylemiş. Doğru yolun sağını ve solunu tespit etmiş. İnsanların inhiraf etmemeleri için tahşidat yapmış. Yığınaklar koymuş. Ta Allah'ın cemalini görecekleri ana kadar saadet ve selamet yolunda müstakim yürüsünler. İman etmiş olmayı da kafi görmemiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O imanın levazımatını insanlara anlatmış. İnsan Allah'a iman ederse en küçük daireden en büyük daireye kadar onun üluhiyet ve rububiyetini kabul edecektir. Ve Cenab-ı Hakk'ın ifade buyurduğu, Habibini ihsas ettiği hakikatleri de kabul edecektir. Onun için Müslümanlar arasında dahi olsa Mutezile gibi, Cebriye gibi kimseler ahiret saadetinden pek çok şey kaybedeceklerdir. Dallin güruhunun maruz kaldığı felaketlere maruz kalacaklardır. Ve burada Allah'ı göremeyeceğiz diye iddia eden kimseler orada vacib-ül vücudu göremeyecekler, o zevke eremeyeceklerdir. İşte buraya kadar kainatın efendisi zarara götürücü, inhiraf ettirici, bütün eğri büğrü yollarda yolun sağında ve solunda tahşidat yapmak suretiyle en doğruyu göstermiştir. Ümmeti Muhammed'in önünde Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi bir piştar vardır. Bu hususa gelmek için bunları söyledim. Onların istikballeriyle, ferden, aileten, cemaaten istikballeriyle çok alakadar olan, yine Kur'an'ın ifadesiyle imanlarına çok haris, İslamiyet'e bağlı olmalarına çok haris, şanı yüce bir peygamberleri vardır. Bu peygamberin arkasında ittifak ve ittihad edecekler. Veyahut da her gün değişik sözler söyleyen bir kısım beşer kırıntılarının etrafında, arkasında toplanacaklar, ona ittiba ve iktida edecekler. Bu iki yoldan birini tayin etmek, bir insan olarak bizim için çok mühimdir. Bu iki yoldan birisini, bir öyle bir yolu seçiyorsunuz ki, o yolun başında sizin en küçük meselenize kadar, istikbalinizle alakadar şanı yüce bir piştar vardır. Bir öncü, bir rehber, bir muktedabih vardır. Kalbinizin meyilleriyle meşgul olur. Kafanızla meşgul olur. Ne kadar yaşayacaksınız onunla meşgul olur. Ne zaman vefat edeceksiniz onunla meşgul olur. Bir de bir kısım kimseler vardır ki insanları etraflarında toplarlar. Onlar istedikleri istikamete sevk etmek isterler. Ama bunlar arzularını yaşarlar. Kaprislerin esiridir bunlar. Kendi faydalarından başka bir şey düşünmezler. Değil kafanızın meyillerine, değil kalbi temayüllerinize inmek, bakmak, onları araştırmak. Ailenizden de haberleri yoktur. Cemiyetinizin daha dar olmasından, paymal olmasından da haberi yoktur. Haberler olsa da müteessir değildirler. Bir de işte böyle kimseleri seçme, onların arkasında toplanma, onlara iktida etme meselesi vardır. Aklı olan, idraki olan bu yollardan ilkini seçecektir. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunu seçecektir. İşte sahabe-i kiramı, âlâ-i illiğini kemalata çıkaran budur. Onlar çeşitli yollarla karşı karşıya kaldıklarında Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunu, hem her şeye rağmen onun yolunu seçtiler. Evladı iyali terk etmeye rağmen, çoluk çocuğu Mekke'de bırakıp gitmeye rağmen, yığın yığın meşakkate maruz kalmaya rağmen Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunu seçtiler. Çünkü bildiler, anladılar ki kalbi meyillerine kadar inen, onların kalbi meyillerinin teşrihini yapan, tam maddi manevi bir insan anatomisi ortaya koyan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sözünde, özünde, havasında, edasında en doğru, ettiği kanunlar en isabetli, beşere saadet düsturu olarak getirip takdim ettiği şeyler, saadet getirici şeylerin ta kendileridir dediler, iktida ettiler, Allah'ın tevfik ve inayetiyle huzura kavuştular.
Bunu tam anlayamayan kimseler kargaşalıklara sebebiyet verdiler. Huzursuzluklara sebebiyet verdiler. Şu anda dilgir olan beşerin huzursuzluğunun temelinde Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı gerçek manasıyla bilmeme yatmaktadır. İki hususu tenvir eder, saadet aslından yine kainatın efendisinin ihbarine dayalı bir misali arz etmek istiyorum. Hz. Ömer'in devrinin sonuna kadar, Hz. Osman'ın da sadr-ı evvel dediğimiz ilk 5-6 senesine kadar sahabe-i kiram Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın gönüllerde meydana getirdiği mevcenin tatlılığıyla, Kur'an'ın gönüllerde hasıl ettiği huzurun tatlılığıyla mesut ve bahtiyar idi. En ufak bir kargaşalık, en ufak bir huzursuzluk bahis mevzu değildi. Her gün dev adımlarla gelişen İslamiyet'in gelişmesini çekemeyen, oyununu oynayacak İslam'ın içine iftirak atacaktı. Bunda tefrika, tahrip kolay olduğundan az dahi olsa o saadet aslında dahi muvaffak oldular. Bir kısım işin içine girememiş yeni müptedi Müslümanları tahrik ettiler, tehyic ettiler. Allah'ın peygamberinin halifesine karşı kıyama sevk ettiler. Ve bu felaketlere karşı koyacak zat çok şefkatli, çok mülayim, çok edepli Hz. Osman radıyallahu anh hazretleri. Buhari'nin anlattığına göre Ebu Musa'l Eş'ari anlatıyor. Bir gün Eris kuyusunun başında Allah Resulü oturuyordu. Kapı çalırdı, bana kapıyı aç ve içeriye giren cennetle müjdele dedi. Kapıyı açtım, Ebu Bekir girdi, Resul-i Ekrem seni cennetle tebşir etti dedim. Biraz sonra kapı çalındı, tekrar git aç dedi, içeriye gireni cennetle tebşir et. Açtım, Ömer girdi içeriye. Hilafet sırasıyla giriyorlardı. Arkasından biraz sonra kapı çalındı, Allah Resulü edasını değiştirdi. Kapıyı aç, içeriye gireni maruz kalacağı belalarla cennetle tebşir etti. Diğerleri ikisine söylememişti ama buna maruz kalacağı belalar tabirini kullanmış. Osman belalara maruz kalacağını çoktan biliyordu. Ağır hilafet yükü üzerine yüklendiği an Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın çizgilerini tam kavrayamamış bir kısım müptediler kıyam edeceklerdi. Hz. Osman gibi çok anlayışlı bir insan Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bıraktığı hilafet gömleğini sırtında muhafazaya çalışacaktı. Evini ihate edeceklerdi, muhasara edeceklerdi. O bağilere teslim silah etmeyecekti. Teslim olmayacaktı onlara, diretecekti. Ama İslam'ın içine atılmış bir kıvılcımdı bu. Büyüyecekti, yaktıkça açık büyüyecekti, yırtık büyüyecekti, genişleyecekti. Ve sonra hilafeti topyekün yutacak kadar korkunç bir yırtık meydana gelecek. Hz. Osman evinin içinde felaketle de bu insan her şeyden mahrum akıbetini intizar ediyordu. Akıbetini intizar ediyordu. Evin içine gireceklerdi, onu şehit edecekler. Susuz bırakılmıştı. Efendimizin zevcelerinden birisi bindiği merkubiyle ona su getiriyordu. Bir iki tane şaki o merkep üzerinden Efendimizin zevcesini bizzat düşürdüğü suyu kırdılar. Çok susuzdu. Dudakları patlamıştı susuzluktan. Halbuki o Medine'ye ilk teşrif ettiklerinde muhacirin-i kiram su içtikleri kuyuyu kendi parasıyla almıştı ve İslam'a vakfetmişti. Müslümanlar artık bedava su içiyorlardı. Onu başkalarından almıştı. Kendi aldığı, parasıyla satın aldığı kuyunun suyunu ona vermiyorlar. O gece kendisine müracaat edenler oldu. Dediler ki sen bu işten vazgeç. O kainatın efendisi bir gün bana şöyle buyurdu. Ya Osman, Allah sana bir gömlek giydirecek. Bir kısım kimseler onu sırtından çıkarmanı isteyecekler. Sen bu gömleği sırtından çıkarma diyordu. Ben bu hilafeti atamam diyordu. Bunu bana Allah giydirdi. Bu hilafeti atmak demek esasen fitnenin baş kaldırması, ondan sonra gelecek halifelerin alaşağı edilmesinin kapısının açılması demektir. Bu kapıyı ben açmak istemem. Müsaade et, silahla şakileri bertaraf edelim. Nebiler Nebisi'nin köyünde, kasabasında kan dökmeyi hiç istemem diyor. Temiz bir kalbi vardı. Ufku çok genişti. Mükemmel bir devlet adamıydı. Mülayemetini istismar eden bir kısım akraba olarak sadece soyundan kendisine karşı yakın olan kimseler Hz. Osman için zararlı olmuş ve bir kısım ashabı küstürmüşlerdi. Ben o devrin yarasını neşter vurup geçmek istemiyorum. Sadece Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ihbarlarının tahakkukunu,
Uyanık olan insanın takındığı tavrı, işin müptedilerinin karışıklık çıkardığı hususunu arz etmek istiyorum ki tarih tekerrürden ibarettir. Bu asırda da aynı tablolar bize arz edilmektedir. Aynı manzaralarla karşı karşıya bulunuyoruz. O gece yattı rüyasında Ramazan-ı Şerif'ti. Sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar Kur'an okuyordu. Kainatın efendisini bir sofranın başında gördü. Allah Resulü iki halifeyle beraber sofranın başında bekliyorlardı. Ya Osman dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hasaruke, seni muhasara mı ettiler? Dedim ki naam ya Resulallah. Ya Osman attaşuke, seni susuz mu bıraktılar? Naam ya Resulallah. Evladı iyalinle mi kalmak istersin? Yoksa bu sofraya gelip bizimle beraber mi bulunmak istersin? Sabah kalktığında rüyayı naklediverdi. Allah Resulü rüyada ona bir kova su takdim etmişti. Gaybi alemden bir kova su takdim etmişti. Hala o suyun bürudetini sinemde hissetmekteyim. Kıyamete kadar su içmesem artık suya ihtiyaç hissetmeyeceğim diyordu Hazreti Osman. O günde bir talihsiz, bir kem talih içeriye girecekti. Elindeki zalı hançeri onun sinesine saplayacaktı. Kur'an okurken Allah Resulü'nün halifesini şehit edecekti. Hem kan dökülmesi yasak olan Peygamber şehrinde yapacaktı bunu. Ve fitne de sonra devam edip gidecek. Muhterem Müslümanlar, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı onun bize tarif buyurduğu hayat tarzıyla çok iyi kavrama mecburiyetindeyiz. Hislerimiz bazen bize öyle kararlar verdirir ki çok samimi ve ihlaslı dahi olsak o verdiğimiz kararın açtığı gediği sonra hayatımız boyunca mantığımızla, dirayet ve kiyasetimizle kapayamayız. Tasavvurlarımız bazen bizi öyle bir yola iter ki o yolda kat ettiğimiz mesafe İslami hayatımızda, cemaat-i Müslümin'in İslami hayatında, İslam devletlerinin İslami hayatında öyle rahneler açar ki sonra bütün güç ve kuvvetimizle çalışsak dahi kapayamayız. İşte biz bugün bir yönüyle böyle çabuk aldanır, isabetsiz karar verir ve sonra pek çok boşluklar ve gedikler açılmasına sebebiyet verir bir durumla bir yönüyle de harfiyen Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı fikir seviyesinde, mantık seviyesinde, kalp seviyesinde, his seviyesinde Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın kıstas ve ışığı altında anlamaya çalışmak, dosdoğru ümmeti Muhammed olma mecburiyetindeyiz. Ya dosdoğru ümmeti Muhammed olacağız. Eksiksiz, geciksiz, kusursuz Kur'an cemaati olacağız. Ha kusurlarımız gelecek nesillerde büyük rahneler açmasın. Veyahut da mantığı bir tarafa atacak, hissi arkaya bırakacak, hislerimiz de işin içine girecek, bir kısım isabetsiz kararlar vereceğiz. Sonra gelecek nesillerde bizim atalarımızın kusurlarının, günahlarının meydana getirdiği bu korkunç tabloyu yaşamaya mecbur ettiği gibi biz de geriye bırakacağımız miras tablolar bizden sonra gelecek nesilleri daidar edecek ve dilgir edecektir. Ağlayan bir cemaat-i Müslümin vardır bugün yeryüzünde. Gelecek nesillerin de aynı nameyle ağlamasını düşünmüyorsanız dosdoğru Kur'an cemaati, dosdoğru Hz. Muhammed cemaati olun sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Vacib-ül Rüşûd ve Tekaddes Hazretleri rüşt ve hidayet dediği Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın ufkuna nazarlarımızı ulaştırsın. Besli karara, mükemmel görüşe, ufk genişliğine, müsamahaya, affediciliğe ulaştırsın. Ela inne ahsenel kelam ve ebla'an nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam. Ve izâ kur'el Kur'anu festemû leh ve ansitû leallekum turhamûn. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ صدق الله العظيم. الحمد لله حمدا كاملين كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر تعظيما لنبيه وتكريما فقامت شان صفيه. فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصديق أبي بكر والفاروق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العاشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منهم والأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار واحشرنا معهم بلطفك آمين. اللهم صل وسلم على محمد. İbadallah, Allah'ın kulları, ittakullaha ve ati'uh. Allah'tan çok korkun, büyüklüğü kadar, küçüklüğünüz kadar. Allah'a karşı gelmekten sakının, Allah'ın himayesine girin, Allah'a itaat edin. İnna Allah ya'muru bil adli vel ihsan ve ita'i zil kurba. Allah muhakkak adaletle emrediyor. Kur'an'da tarif buyurduğu hayat tarzıyla, sistemle, en geniş manasıyla ihsanla, hakkı görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi o sizi görüyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda bayraklaşması, dalgalanması hususunda servetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, asyondan, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, İslam'ın ve Kur'an'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size vaaz nasihat ediyor. Ta düşünesiniz, bir sürü eğri büğrü yol içinde tek doğru yol olan İslamiyet'i bulasınız. Emn ve eman içinde cennete dahil olasınız. Akimis salah. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم.